Selamlar sevgili dostlarım hepinize. Seferihisar'dayız. Bayram tatilindeyiz. Serhat'la beraber geldik. Biz 8-10 gün buralarda farklı avlar yapacağız. Ama hedefte büyük orkinos var. Onun için de bayağı büyük bir takım hazırlıyorum. Prince Edwards bir kamışa 400 libre bir iple ve aşağı yukarı 200 librede bir florokarbonla gireceğim. Bir tane de o tarafta buna nazaran biraz daha ince bir yine Jigging Master makinem ve Titan Red'le 2 tane takım yapıyorum. Hedefimde sahile vinç çağıracağım. Şöyle 300-400 kilo balıklar var. Ama bu hedef her zaman hedef tutmuyor biliyorsunuz. Ama büyük takıma öyle bir balığı vurdurmayı çok istiyorum. Hava sert. Yani biz bütün programımızı buraya yapmıştık. Her şeyimizi ayarlamıştık. Ya dedik sert de olsa biz gidelim. Her türlü balığı deneyelim. Sadece orkinos olmayacak hedefimiz. Başka balıklar da deneyeceğiz. Bayağı hazırlıklı geldik. Yani kırmızı da bakacağız. Uskumru, kolyoz ve dip balıklarına da bakacağız. Yani bundan sonra 2-3 seri tahmin ediyorum güzel videolar gelecek. Takımlarımızı hazırlarken tekrar görüşmek üzere diyorum. Bir yere ayrılmayın. Harika maceralar başlıyor kendi sularımızda. Evet sevgili dostlarım, şimdi çıktık denize. Bugün hava sert diyorlardı ama Poyraz estiği zaman karadan alıyor. Yani öyle burayı lodos çok kötü vuruyor. Şu an çok rahatsız edici bir hava benim gördüğüm kadarıyla yok. Açığa çıktıkça umarım bozmaz. Şimdi 130'luk takımıma 400 libre bir ip saracağım. Ucuna da ya 200 libre ya 125 libre, ona tam karar vermedim. Siguar Shock Leader bağlayacağım. Dediğim gibi çok kuvvetli bir takım yapacağım. Donanımımız olmadığı için teknede makarayı arkadan atacağım. Bütün ipi saracağım. En son dönüp makarayı geri alacağım zaten işim bittiğinde. Umarım tam alır makarayı, yoksa makarayı geri sarmamız gerekecek. Hepsi açılacağı için. Bunu saracağım. Sonra öbürünü saracağım. İnce takımlarıma da takım saracağım. Bu arada onu da belirteyim. Bu sene turnuva takımlarımın iplerini, misillerini sağ olsun sevgili Sihirli Olta gönderdi. Teşekkür ediyorum Sihirli Olta'ya ve Barış Bey'e. Aynı zamanda ince takımlar için sevgili Halim abi de Anamur Marin Daiwa'nın 8 örgü iplerinden göndermiş. Dostlarımız çok güzel, sağ olsunlar. Ara ara böyle jestler yapıyorlar. Makineyi de dediğim gibi Jig Dünyası Mehmet gönderdi. Biz de onlara zaman zaman hövük kamıştı, şuydu buydu barter sistemiyle birbirimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım diyorum. Ben çalışmaya başlıyorum. Sistem bu. Hem gam yapmıyor çünkü makara düz dönüyor gördüğünüz gibi. İp güzel açılıyor. Aynı zamanda da boşluk olmuyor. Dolu dolu sarıyorsunuz makinayla. O yüzden ben ip değiştireceğim zaman makarayı atıyorum denize. Sıkı sıkı bütün iplerimi doluyorum. Bugün bütün takımlarımı bu şekilde saracağım. Şimdi ben dolamaya başlıyorum. Bana kolay gelsin. Serhat sen arada bir düz gidelim. Dümeni tut. Ben burayı bir toplayayım kardeşim. Evet. Serhat ben makarayı gördüm şurada. Ya bir 50 metre falan kaldı. 1000 metreye aldı gibi. 1000 metre 400 libre. Acayip bir şey verir bize. Elimiz kuvvetli olur yani. O almamış hepsini ama süper olmuş. Bir yerde takılması da, açsaydı bunu geri toplayacaktık. Bu da işte bizim kısmetimiz yani. Tam makinenin aldığı yerde kilitlenmiş. Evet, bunu bağladık. Sonra bunun ucuna florokarbon misinemizi bağlayacağız. Onu da göstereceğim nasıl bir düğüm yapıyorum. FG kullanmıyorum ben. Bu kadar kalınlarda FG açıyor. Çok sağlıklı olmuyor. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bunu dolduruyorum. Buna da Queen Star 170 libre. 170 libre de iyi bir rakam aslında. Biz 80 libreyle yarışmalara girdiğimiz için. Buna göre biraz daha zayıf ama bunun ucuna da 125 libre bir tane flora takacağım yine Siguar'ın. Bir kalın bir ince takım. Hani onu yemezse boşa vakit geçirmeyelim günlerce. Bunda da şansımız olsun. Ama inşallah ona bir dev vurur. Yürü Serhat. Devam sarmaya. Evet, şimdi 400 libre ipi 200 libre floraya bağlayacağım. Bu arada fır döndü kullanmıyorum çünkü kullanacağım Top Game iğneler fır döndülü zaten. Normal misina tarafına normal bir düğüm atıyorum, herkesin bildiği. Ondan sonra ipimi getiriyorum. Bu düğümün içinden geçiriyorum. Şöyle ipime biraz pay veriyorum. Ondan sonra şu ipimizi misinanın üzerinden şöyle bildiğiniz tur attırıyoruz. Attırıyoruz. Yaklaşık bir 20 tane tur attırıyoruz. Yaklaşık 20 tane tur attırdıktan sonra aynısının üzerinden ters yönde geriye doğru, yine çok sıkı olmamak, çok da gevşek olmamak kaydıyla tekrar geriye doğru tur attırmaya başlıyoruz. Aslında atması çok kolay bir düğümdür bu. Ama sağlam bir düğümdür. Kalın eklerde diyeyim, misine ve ip
düğümlerinde atılabilecek en pratik ve en doğru düğümlerden biridir. Dediğim gibi bu kadar kalın ip ve misinellerde efçi iş görmez. Düğüm yerine geldiğimde arkadaşlar, düğümün geçirdiğim yönün arkadan tam tersi yönünde tekrar ipi içinden geçiriyorum. Ondan sonra çekmeye başlıyorum. Evet Serhat, oradan şimdi sen çekiyorsun. Kuvvetlice. Çek. Çek. Çektikçe gördüğünüz gibi ip misinenin üzerine sarıyor. Evet. Şimdi biz ipe misineyi sardırdık. Komple sardı misineyi. Ondan sonra ipin kalan kısmıyla burada bir tane düğümümüz vardı biliyorsunuz. Şu ipin müsaade ettiği alan kadar tersten bunu sara bir ters bir düz de sararsanız iyi olur. Yani bir üstten bir alttan. Daha ipimiz olduğu için sarıyorum, üşenmiyorum. Düğümün uzun olmasının bir sıkıntısı yok. Bu düğüm halkalardan geçer. Bizim zaten bu kamışımız makaralı biliyorsunuz. Oak Prince Edwards modeli. O yüzden rahat geçecektir şeylerden, halkalardan. Evet, belli bir yere kadar ördüm. Böyle bir örgüm oluştu farkındaysanız. Şimdi misineyi alıyorum. Serhat sadece ipi tutuyor. Misineyi dışarı çıkardım. Fazlasını keseceğim çünkü. Sonra ipe dolamaya başlıyorum tekrar. Devam ediyor düğümü. En son düğümümü şöyle 3 tane döndürüyorum. Artık kilit düğüm oluyor. Ve düğümümüzü attık. Misinemizin fazlasını buradan kesiyoruz. İpimizin de buradan fazlasını kesiyoruz. Gördüğünüz gibi iple misineyi birbirine sıkı ördük. Burada aslında bir düğüm yok. İpin misinenin üzerine boğazlattığımız için, bakın sımsıkı sardığı için zayıfladığı bir nokta yok. Son derece sağlam bir ek oldu. Bunu göstermek istedim özellikle. Bu tarz büyük ip, büyük misine ekleri yapanlar bu eki kullanabilirler. 200 libre Siguar floramızı bağladık. Top game iğne bağlayacağız bir tane şimdi. Ben neyi tercih ettim burada? Şimdi canlı yemde alacağız. Uskumru varmış çok güzel. Alırsak canlı yeme atacağım. Top Game'in seri H serisinden. Çok daha büyükleri var aslında. Daha büyük bir iğne de alabilirdim yanıma ama Top Game'in iğneleri gerçekten çok kuvvetli arkadaşlar. Yani ben güveniyorum. Bunda da 300-400 kilo bir balığı çıkarabileceğime. Canlı yem aparatı yine burada. Gördüğünüz gibi. Canlı bağlarsam bunu kullanacağım. Canlı bağlamazsam da hiç önemli değil. Ölü iğneye bunu gömeceğim. Bunun bana bir zararı yok. Güzel tarafı fır döndüsü kendi üzerinde. Direkt line'ın üzerine bağlayacağım şimdi. Bir ince takım, bir kalın takım, 2 tane takımla Orkinos'a gireceğiz. Aynı halkadan 2 kere geçirip ortada bir halka oluşturuyorum. Sonra kendi misinesinin etrafında 4 kere dönüyorum. Orta halkadan geçiriyorum. Düğümü ıslatmak çok önemli arkadaşlar. Hep söylüyorum. Islatmazsanız yanar misine. Sonuçta bu naylon ve birbirine sürttüğünde ısınıyor. Ve en zayıf olduğu yer oluyor. Evet. Güzel bir düğüm oldu. Şimdi hedef balığımıza gidiyoruz. Takımlarımız hazır artık. Yemin ediyorum takım yapmaktan sıkıldım sabahtan beri. Şimdi hemen gidiyoruz. Bir Orkinos'u alıp geliyoruz. Hadi bakalım bize rast gelsin. Ayrılmayın sakın bir yere. O balıklar buraya gelecek. Aldım. Aha yolda bir şey bindi aldı. Kopardı. Yolda bir şey bindi. 100 metrede bir şey almış onu abi. Aldı evet. Kılıç gibi yazıyor sanki. O benim yeme yükseldi. Benim yemi aldı gidiyor. Yani Orkinos, kılıç her neyse. Ben dedim canlı çekeyim bir tane. Dipte yem de var. Kurşunu aldı. Aşağıdan da almış. Alt iğnelerden birine gelmiş. Bak 7 dibe gitti gördün mü balığı? Hızlı çekiyorum yolda almasın diye. Nasıl kaptı ya? İstavrit gibi sanki. Vuruşları. Hemen takıp atacağım bunu zaten. Güzel bir istavrit. Top game'e geçirdim halkasına. İğneyi batırmıyorum zaten biliyorsunuz.
Stoklar bitti. Ama gelecek. Kafa atan güzel bir şey. Bunun kolyoz veya istavrit olduğunu düşünüyorum. İlk vurduğunda yukarı doğru yüzdü. Takımı boşladı. Kolyoz yukarı yüzer arkadaşlar. Ve boşlarsanız çaparınızı böyle birbirine dolar, çöp yapar. O yüzden kolyozda hiç boşluk vermeden vurduğu anda almanız lazım. Uskumru ve istavrit aşağı basar. Orada sıkıntı yok. Evet, tahmin ettiğim gibi enteresan bir şekilde bir tane kolyoz var. O kolyoz da işte demin anlattığım yukarı basan kolyoz. Güzel boyutlu kolyoz. İstavritleri alacağım ama önce şunu bir liver'ıma atayım. O sürü aşağıdan geçti, gördün mü? Beyazlığı dipte. Şimdi hemen o sürüden biraz daha şöyle kolyoz. Ama yine de şu avı bitireyim. İstavriti kolyozla değiştireceğim. Şerap hadi şanslısın ha. Çıktı yemeğin. Atacak da 160 metre Serhat, indir kaldır indir kaldır. Canım çıktı burada. Şöyle 40 metrede değil ki balık, 160 metrede. Bu sefer 7 yaptın abi. Zaten iki iğne eksik. Taze bunlar, taze bunlar. Bence bu istavrit en güzel balıklardan biri. Bence de. Lezzet olarak. Ben çok seviyorum ya. Arkadaşlar bizi buraya istavrit yakalamaya geldik zannetmeyin. Oltalarımız suda. Ben arada mazmoz yapmaya da devam ediyorum. Akşam suyu bir orkinos kılıç bir şey bekliyoruz yani. Aldı. Aldı. Serhat aldı. Diğeri de aldı. Serhat diğer oltaya gir. Aynı anda double strike. Evet Serhat'cığım. Şimdi bunu. Şimdi Serhat'cığım. Evet. Şunu kuvvetlice tutup şu ucu alman lazım. Şunu. Tamam. Bunu ucu al kuvvetlice. Tamam. Tamam dikkatli ol ama. Double strike oldu. Aynı anda buna vurdu. Öbüründe de balık var. Ama öbüründeki orkinos değil diye düşünüyorum. Kılıç olabilir. O takım dipteydi. Dipte olduğu için kılıç öyle basar kalır. Bakalım. İki balığı birden çıkarabilecek miyiz? Bir istiyorduk, Allah verdi 2. Abi o takım sağlam bir takım. Yani tabii şansımız düşük, alamıyoruz onu. Kafa atıyor, çıkabilir. Ama bu elimdekiyle mücadele etmek istiyorum şu an. O yüzden onunla uğraşmıyorum. Bak aşağıda yazıyor balık kaç metrede. Şu an 75 lira. Kılıç o büyük ihtimal. Bu da ufak balık değil, onu söyleyeyim sana. Kılıç olabilir. Basar o anda. Kuvvetli tut. Heh, tamam. Misineler birbirine cross olursa bu balığı kaybederiz. Hatta onu öne doğru alabilir misin? Bak o çok büyük balık Serhat. Abi çiftliğe doğru gidiyor. Abi işte gidemez. Kalaması sıkılı. Sen şey yap. Heh, onu baş tarafa doğru al. Heh, sen onu çek abi. Serhat bu ne? Double strike. Kamışı güzel tut abi. Yuvadan alıp gidebilir oradan bak. Önden tut. Gri yerinden tut kamışı. Heh, öyle asıl. Yüzeyi yapmış zaten abi. Evet. Kılıç olabilir diyorum sana o. Vay arkadaş, aynı anda 2 oltaya 2 tane balık.
Sarar sar, hızlı sar, sana yüzüyor balık. Gidiyor, öne doğru gidiyor. Minkota'yı durdurayım mı artık? Ha? Dur dur. Tamam bırak, çıkar minkotayı. Bizi açığa atacak rüzgar zaten. Tamam. Kaldırıyorum Minkota'yı abi. Kaldır abi, kaldır. Çaparız olmasın oraya. Serhat, şu kurşunu alman lazım acil. Acil gel, şu kurşunu al benim. Al, geldi balık. Balık geldi. Heh. Pardon. Bunu salabiliriz Serhat. Tamam. Bir bak görelim balığı ne. Bıçakla keseriz abi. Orkinos'ta salacağız. Kılıçsa alabiliriz. Liderdeyiz şu an. Sonra öbür balığa geçeceğiz. Sen balığı görebiliyor musun ne? Mavi yüzgeçli abi. Öyle mi? Evet. Dev bir şey değil. Değil. 75 kilo. Balık bayağı yakın. Liderdeyiz şu an. İkinci ipi de aldım. 20 metrede falan balık. 20-25 metrede. Yani burada abi aynı yapıyor şu an. Evet. Bu da basıyor. Oo bak bu da basıyor. Bu da zaten yakında. Çok uzakta değil. Aynısı için. Abi çok emin değilim. Büyük bir balık da olabilir ha. Yani 100 kilo Ha? da olabilir. Balık çok yaklaşmadı bize. Takım kuvvetli. Evet. Top gemiğine mi bırakmak istemiyorum onda. Abi tam köşede. Ha? Tam köşede. Tamam abi, keselim. Hadi bakalım. Uğurlar olsun. 70-80 kilosu var. Evet. Hadi bakalım. Garanti. Neyse geçelim ikinciye. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Birini bırak, birini al. Öbürü kılıçtır inşallah. He? İnşallah. İnşallah kılıçtır. Alacağım onu da kucağa. Üstüme göre bir ayarlayayım. Bu Bu tabii yüksek bir kamış. Koltuk kamışı bu. Ama ben yine kucakta mücadele etmek istiyorum. Taktım. Şöyle geliyorum. Yanına geliyor. Gel abi. Hadi bakalım. Güzel, iki balığı da aynı anda çekebilirsek süperiz. Bu sanki daha büyük bir balık. Ha? Bu sanki daha büyük. Bunun kılıç olma ihtimali var. Bu hiç kalama almadı öbür gibi. Ha? İşte. Kılıç sağlıyoruz Serhat. Tamam abi kakış burada. Aynısını görelim yeter ki. Motoru kaldırayım mı? Yok. Bu kamış uzun ya. Bu kamış uzun olduğu için üstünden atlatırım ama o kamışı oradan alırsan güzel olur. Tamam. Diğer kamışı da arka taraf benim olsun. Liderde. Görüyorum aynısını. Bakayım mavi yüzgeçli mi kırmızı abi. Tam teknenin altında şu an. Liderdeyiz. Mavi yüzgeçi andırıyor ama hala göremedim tam. Dönüş yapıyor. Mavi yüzgeçli olma ihtimali yüksek. Ah. Teknenin altından döndü. Ay be. Üstüne çok yakın. Biraz. İşte takım sağlam olunca kütür kütür alıyorsun. Mavi yüzgeçli abi. Öyle mi? Evet. Diğerinden bir tık büyük. Serhat'cığım, bu takımda var ya 300, 400, 500 hepsini alırız.
Yalnız Edwards'ı görüyor musun abi? Prens Edwards. Çekmiyor ki abi. Ay kamışın aksiyonları o kadar güzel ki. Ha? Bir tık ama çok acayip aşırı değil. Tamam bunu da gönderiyoruz Serhat. Göndereyim. Tamam abi. Biz dev hedefiyle geldik. Bir suyun üstünde göreyim balığı. 160 santim civarı yandan yara almış, gördün mü abi? Ah! Yanda 3 tane yarası var abi bunun. Öyle mi? Ya da şey var, parazit var. Hani Öbür bak, parazit var parazit. parazit. Yalnız top game iğneyi görüyor mu? Ne güzel yere geçmiş. Evet. Ha? Evet. Ah! Ah! Aslan parçası. Hiç kalamayı vermedim. Teknenin altında oraya giriyor. Tekneye sürtmesin de. Biraz çeksen. Aynen bunu dönüyor. Döndü. Evet Serhat geldi balık. Gönder. Gönder Serhat gönder. Dur. Heh, güzel kuyruk vurdu. Tebrik ederim. Double strike nedir Orkinos'ta ya? Biri canlı kolyozu yedi. Bu arada aşağıda hala balık var yazıyor. Bizimki abi iniyor sanki. Aynı anda double strike, biri canlı kolyozu yedi. Bir tanesi kolyozu kesmiştim, ölü takmıştım. İkisini de top game iğneye taktım. Canlıyı burundan taktım. Müthiş. Vurduğu anda ambarladı yani iğne. Çok güzeldi ya. Yani bütün gün bekledik ama aynı anda double strike, iki Orkinos'la mücadele güzeldi. Geri saldık. Yani 100 kilo altıydı zaten balıklar. Buraya gelirken Serhat'la şeye niyetlendik biz. Yani bluefin katliam yapmak değil amacımız. İlk gün 2 tane bluefin, double strike. Bence harika bir av. Müthiş istavrit kolyoz, zaten yem yaptık. Bütün gün balık yakaladık. Akşam yiyecek balığımız da var. Orkinos yemeği verelim bugün. İstavrit yiyelim, kolyoz yiyelim. Bluefin daha büyüyecek bu. 300, 400, 500 olacak. Ve büyüdüklerinde biz onları tekrar yakalayacağız. Daha yemimiz var. Ama ben şöyle diyorum. Bugün 2 tane balık yakaladık. Bence yeterli bugün. Artık bugün bu videoyu burada bitiriyorum ben. Yarın tekrar avda olacağız. Önümüzde bu hafta boyunca bol bol av yapacağız. Bir sürü güzel videolar çekeceğimize inanıyorum. Ama bu bir günü böyle mutlu kapatmak harika bir şey. Peş peşe 2 tane balıkla mücadele etmek çok mutlu etti beni. Birini Titan Red'le yaptım. Bizim Orkinos kamışımız. Bu da bizim amiral gemimiz. Prens Edwards. Yani 400 kilo, 500 kilo hiç fark etmez. İnanılmaz yumuşak bir kamış ama balığı olduğu gibi kaldırıyor hiç zorlanmadan. Hök kalitesini test etmeye devam ediyoruz. Büyük balıkla uğraşan herkesi davet ediyoruz denizciyiz.com'da hök kalitesi. Bugün top game iğneyle ilk defa avlandım. Yani canlı yemle. Onlar da direkt balığın yanaktan geçmişler. Çok güzel oturmuşlar. Harikaydı. Üzüldüğüm 2 tane iğnem gitti. Arkadaşlar soruyor birçok izleyici hani neden iğneyi ağzında bırakıp gönderiyorsunuz diye cevap vereyim. Bu bluefin orkinosların üzerinde bir yüzeyinde böyle bir mukoza tabakası var, kaygan. Balığı aldığınızda tekneye veya işte temas ettiğinizde o mukoza tabakasını kaybediyor ve yaşamayabiliyor, ölebiliyor. İnanın dudağının kenarındaki bir iğne bizim gençlerimizdeki piercingler gibi düşünün. İnsanlar bile her yerine piercing takıyor, hiçbir şey olmuyor. Bir süre sonra da o iğneler zaten çürüyor deniz suyunda ve ağzından atıyor. Kendisi de bir salyayla onu çürütüyor. Yani balığı alıp iğneyi çıkarmakla vereceğimiz zarardan çok daha az bu şekilde iğne ağzında göndermek. Bize maliyet tabii. İğnelerimiz gidiyor. Ama hiç umurumuzda değil. Balık en az zararla bu şekilde gidiyor. Çok soru geldiği için bununla ilgili veya eleştiri geldiği için böyle bir açıklama yaptım. Raymarin'de bugün bütün yemleri yazdık. İstavrit, kolyoz, tek tek ya dedik bu kolyoz, bu istavrit. Zaten Orkinos'u da gördük altımızda falan filan. İnanılmaz memnunuz. Havalar çok sıcak, herkes biliyor, yanıyor ama biz stafflarımızı giydik. UV korumalı. Bu sıcakta bile kesinlikle yanmıyoruz, öyle söyleyeyim. Sponsorlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Suzuki, Stafu, Raymarin, Full Fish. Bir sürü sponsorumuz var biliyorsunuz. Lena var, Top Game var, Höök var, Lalizas var. Yakında çok büyük bir dünya markası, dev bir dünya markası da katılacak aramıza. Bu desteklerinden dolayı da teşekkür etmiş olayım. Evet, kapatıyorum burada. Bir sonraki videomuz ne olacak ben de bilmiyorum.
Yani ne yakalayacağımızı bilmiyorum. Çünkü sadece Orkinos avı yapmaya gelmedik burada ama şu dev hedefimizi kovalıyoruz. Onu yakaladığımız anda bırakıp lahos, kırmızı, herkesin çok sevdiği dip balıkları avları da yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Buradan belki bu video bayramdan sonra yayınlanacak ama şu an yarın bayram. Herkesin Kurban Bayramı'nı da buradan en içten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Lütfen ama lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Gerçekten çok emek, çok para, çok zaman harcıyoruz. Ailemizle bayramda vakit geçireceğimiz özel günlerimizden feragat edip bu videoları üretebilmek adına çok ciddi fedakarlıklarla bu balıkları yakalamak için atlayıp işte Türkiye'nin, dünyanın her yerine gidiyoruz. Bu emekler için abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsun. Yorum yapsın, like yapsın. Şu iki balığın kilosunu tahmin edenler de yazsın yorumlara. Görüşürüz artık bir sonraki videoda. Kendinize çok iyi bakın. Serhat'a da teşekkür ediyorum. Yanımda emekleri için, çekimleri için. Müthiş montajlar yapıyor, editleri görüyorsunuz kaliteyi zaten. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.